Evet. Yanlışlıkla cinsiyetinizi değiştirdiniz diyelim. Peki bunun geri dönüşü var mı? Cinsiyet değiştiren bir insan pişman olsa acaba bu ameliyatı tekrar eskisine çevirebilir mi? Bu soruya cevabımız evet. İşte bu videomuzda bu konuyu biraz tartışacağız. Şimdi, peki bu konuyu neden anlatma ihtiyacı duyduk? Bundan yaklaşık 6 ay kadar önce Amerika parlamentosunda şöyle bir konu tartışıldı. Yıllar öncesinde daha çocuk yaştayken onlar adına psikiyatristler tarafından karar verilmiş. Evet, cinsiyet değiştirmesi uygundur. Cinsiyet değiştirmesi gelecekteki hayatlarında çok daha iyi olabilir diye karar alındığı için cinsiyetleri değiştirilen çocuklar parlamentoda bir takım konulardan dolayı şikayetçi oldular. Nasıl bir hikayedir bu? Bakın, ülkemizde cinsiyet değiştirmek için belli bir olgunluğa gelmeniz, ergenlik yaşınızı doldurmanız, mahkeme kararlarının onaylanması vesaire gibi detaylar lazım. Elbette çift cinsiyet ya da arada kalmış cinsiyet formlarını bunun dışında tutuyorum. Tamamen olgunlaşmış ve cinsiyet değiştirmeyi hedefleyen hastalarımızla ilgili bir hikaye bu. Amerika'da bir çocuk eğer cinsel kimlik açısından karşı cinse ait olduğu düşünülürse, ailesinin de onayıyla, tabii ki bir takım psikiyatrik takipler sürecinden sonra, bir takım komisyonların kararından sonra çocuk yaşta cinsiyet değiştirebiliyor. Aslında bakarsanız insanlar neden cinsiyet değiştiriyor? Kendini farklı kimlikte, karşı cinsteki kimlikte hissettiği için. Doğru mu? Eğer öyleyse bunun çocuk yaşta fark edildiği zaman çocuk yaşta bu problemin çözülmesi kişinin gelecekteki hayatı açısından da son derece avantajlı oluyor teorik olarak. Ama işin aslı tamamen böyle değil. Şöyle, cinsiyet değiştirme kararı alan bu birey kendine karşı cinse ait olduğu hissini 4-5 yaşlarında fark etmeye başlıyor. Bunu etrafındaki oyun gruplarında kendini gösteriyor, iletişim kurduğu insanlarda kendini gösteriyor, giydiği kıyafetlerde, davranışlarda vesaire ben karşı cinse ait bir bireyim sonucuna çok küçük yaşta varıyor. Tabii önce buna anlam veremiyor. Anlam veremediği için birçok bocaladığı dönemi geçiriyor. Bu bocaladığı dönemde arkadaşlarıyla sorunlar yaşıyor. Ailesiyle sorunlar yaşıyor. Okul hayatında derslerle ilgili ciddi problemler yaşayabiliyor. Derken belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra işin ne olduğunu tam olarak fark ediyor. Ondan sonra mahkeme süreçlerine başvuruyor. Yurt dışında dediğim gibi ebeveynler eğer bunu erken dönemde fark ettiğinde, psikiyatrinin de desteğini aldığı zaman çocuk yaşta bu cinsiyet değişimi ameliyatını talep edebiliyorlar. Ama gelin görün ki çocuk yaşta cinsiyet değiştirenler arasında çok ciddi bir miktarda kişi bu ameliyatın kendilerine yanlışlıkla yapıldığını ve aslında kendini normal gelişim süreci içerisinde olsaydı karşı cinse ait olmayacaklarını ifade ettiler. Ve bundan dolayı sağlık sistemi üzerine bir takım davalar açıldı. Neden beni ameliyat ettiniz diye. Şimdi bu çerçevede düşündüğümüzde demek ki cinsel olgunlaşma içerisinde zaman zaman dalgalanmalar yaşanabiliyor. Bir çocuk bu büyüme evresi sırasında kendi cinselliğini keşfetmesi sırasında karşı cinsle kendisi arasındaki farkı anlayamadığı dönemlerde demek ki böyle bir dalgalanma yaşayabiliyor. Bakın günümüzde bir trans bireyin neden karşı cinse dönüşme istediğinin mantığını bile insanlar anlamakta zorluk çekiyor. Şöyle ki siz hangi cinste olursanız olun düşünün. Benim için hayal ederim bunu. Bir kadınla birlikte olmak istiyorsunuz. Kafanızdaki cinsel obje bir kadın objesi. Eve geliyorum, soyunuyorum, bakıyorum ve vücudumda bir vajina var. Şimdi ne istediğimi ben biliyorum ama bedenim buna kesinlikle uymuyor. Çok net bir ayrım bu. Ve ne istediğimi burada ben çok net olarak biliyorum. Beynimi değiştirme şansım var mı? Beyninizi değiştiremezsiniz. Beyniniz nöronlardan oluşmuş elektronik bir devre gibidir. Hangi nöronun tam olarak bunu yönettiğini bile dahi bilmediğimiz için beyninizle ilgili bir değişiklik yapma şansınız yok. Sınırdaki vakalarda, sınırdaki kişilerde bir takım psikoterapilerle, bir takım hipnoterapilerle bunu yönlendirme çalışmaları var. Başarılı olanlar da var ama beyin üzerinden bunu halletmek son derece zor. Beyni değiştiremediğimiz için biz bedenlerimizi değiştirebiliyoruz. Ama dediğim gibi günümüzde bunun mantığını bile anlamakta insanlar son derece zorlanırken bir çocuğun daha cinsel kimliğinin yerine oturma süreci içerisinde
nasıl bir çalkantı geçirdiğini, kendi cinsel kimliğini nasıl keşfettiği konusunda birçok belirsizlik var. Ve bu aşamada gerçekten de evet bu çocuğumuzda cinsel kimlik bozukluğu var, hadi cinsiyetini değiştirelim şeklinde bir karar almak gerçekten büyük sıkıntı doğurabiliyor. Belki buna bazıları itiraz edecektir. Peki doğru verilen kararlar nedir? Evet, karar doğru verildiyse o olgunlaşma süreci boyunca kendi istediği cinsiyettedir. Kendi istediği cinsiyette arkadaşlar edinir. Kendi istediği cinsiyet içerisinde eğitimini tamamlar. Aile içerisindeki ilişkilerini buna göre şekillendirir. Evet, her şey mükemmel. Ama dediğim gibi kendini buna yanlış ameliyat kararı verildiğini, daha çocuk oldukları için kendi adına karar verilmesinin çok büyük bir hata olduğunu söyleyen de ciddi bir grup var. Söz konusu böyle olunca bu konuyla ilgili bir video yapmak şart oldu. Zaman zaman kliniğimizde de şöyle şeyler duyuyoruz. Peki bir cinsiyet değiştirmek istiyorum ama ileride eğer bundan vazgeçersem dönüşü olur mu? Şimdi bu çok tehlikeli bir soru. Zaten bundan ileride vazgeçme olasılığı sizin aklınızdan geçiyorsa siz bu ameliyata hazır değilsiniz demektir. Peki neden insanlar böyle bir karmaşaya düşebiliyor? Bunun birçok sebebi olabilir. Yani gerçekten de yetiştirilme şeklinden tutun, bir takım cinsel travmalar, toplumsal dürtüler, toplumsal baskılar, çevredeki arkadaşların baskıları, uyuşturucu kullanımları, bir takım psikiyatrik ilaçların kullanılması ve zemindeki gerçekten organik kökenli bir takım psikiyatrik bozuklukların hepsi sizi yanıltabilir. Bu durumda ne olur? Siz cinsiyet değiştirme talebinizin gerçek olmadığı ortaya çıkar. Peki biz bu ameliyata karar vermeden önce ne yapmamız lazım? Gerçekten de çok iyi bir psikiyatrik takip sürecinden geçmek lazım. Ve bu sürenin hiç de böyle dar bir zaman aralığına hapsedilmemesi lazım. Çünkü geri dönüşü imkansız değil ki bu videoda bunun nasıl olduğunu anlatacağız. Ama karar aşamasını gerçekten sakince ve uzun süre içerisinde vermek lazım. Çocuk yaştaki dalgalanmaları göz ardı etmemek lazım. Ve sadece kadın erkek değil, ara formlardaki cinsel davranış modellerinin olduğunu da kabul etmek lazım. Bu ara formdaki cinsel tercih konusu kişiyi yanlış karara itekleyebilir. Çünkü kadınken erkek mi olacağım, erkekken kadın mı olacağımın ara formlarında belki bulunduğunuz cinsiyette kalıp cinsel tercihinizi farklı şekilde yaşamayı belki istiyorsunuzdur. Bunların çok ince nüansları var. Bunları çok iyi düşünmek ve gerçekten psikiyatrik bir destek almak gerekiyor. Aksi takdirde bizler yanlış işlem yapabiliriz. Sonuçta ben cerrahım. Önüme karar verilmiş bir hasta geldikten sonra aslına bakarsanız hastanın psikiyatrik süreci ne olursa olsun yapacağım şey bellidir. Bir penisi vajinaya, vajinayı da penise dönüştürebiliriz. Ama bu işi doğru yapmış olmak son derece önemli. Hem vicdan açısından hem de sizin ruh sağlığınız açısından çok önemli. Peki, bir şekilde yanlış bir karar sürecinden geçtiniz ya da çocuk yaşta sizin adınıza karar verdi ve cinsiyet değiştirme ameliyatı oldunuz ve büyüdükten sonra da fark ettiniz ki bu karar yanlıştı. Peki bu aşamada ne yapılacak? Geri dönüşü var mı? Evet, geri dönüşü var. Şimdi geri dönüş konusuna geçmeden bir basamak geriye giderek şunu söylemeliyiz. Cinsiyet değiştirme ameliyatları ne ölçüde başarılı oluyor? Bakın, erkekten kadına cinsiyet değiştirme ameliyatı tekniklerinin sayısı kadından erkeğe cinsiyet değiştirme ameliyatı tekniklerine göre çok daha azdır. Neden? Çünkü aslında ayakları yere basan, tekniği yaklaşık olarak oturmuş birkaç tane yöntemden bir tanesini seçerek ameliyat ediliyor. Sonuçları çünkü başarılı olarak görülüyor. Erkekten kadına değişim ameliyatında özellikle bizim de yaptığımız ve bunun makalesini yayınladığımız teknikte vajinanın bütün detaylarını oluşturabiliyoruz. Oradaki küçük yara izleri zamanla kaybolup gidiyor. Tamamen asla gitmese bile gözü rahatsız etmeyeceği boyutlara iniyor. Hatta istenirse dikişler üzerine kıl ekilebiliyor. Hatta istenirse ten renginde dövmelerle bu dikişler kapatıldıktan sonra bir penisten vajinaya dönüştüğünü birilerinin anlaması gerçekten son derece zor. Ama kadından erkeğe dönüşüm ameliyatlarında teknik sayısı sayılamayacak kadar çok. Bunun sebebi
tamamen oturmuş, kabul görmüş ve mükemmel denilecek bir yöntemin olmaması. Her yöntemin kendi içerisinde kendine özgü komplikasyonlar ve problemler ortaya çıkıyor. Bu yüzden kadından erkeğe dönüşüm ameliyatı bir tık daha zor ve sonuçları açısından bir basamak daha geri olduğunu kabul etmek lazım. Bununla birlikte ortada fonksiyonel bir penis, glansı, gövdesi şekliyle bir penis ortaya çıkabiliyor. Hatta ve hatta benim de son zamanlarda gördüğüm ve artık mutlaka bunu da ameliyatlarımın takibine eklemem gerektiğim çok güzel bir şeye rastladım. Dövmelerle penis üzerine damar silüetleri işlendiği zaman sonuçlar inanılmaz güzel oluyor. Çok beğendim. Gittikçe gelişiyoruz. Yeni yeni şeyler öğreniyoruz elbette. Ama yine de erkekten kadınaya dönüştekine göre bir basamak geriden geliyor diğer dönüşüm ameliyatı. Öyle ya da böyle sizin beyninizle bedeninizi biz barıştırdığımız için her iki ameliyatın sonuçlarını yüz güldürücü olarak görmek lazım. Çünkü hastalar mutlu. Peki dönüşüm nasıl olacak? Şimdi dönüşümdeki bence en kilit nokta duyarlılık. Siz bu ameliyattan sonra orgazm olabiliyor musunuz? Şimdi bizim de yayınladığımız makalede penis başı ve gövdesinden oluşturulan bir flaple orgazm olabilecek şekilde penisten vajina yapabiliyoruz. Hangi yöntemde olursa olsun, ister bağırsaktan, ister penil inversiyondan ya da bizim yöntemimizle fark etmez. Eğer klitoris bölgesinin duyarlılığı yeterince korunduysa ve siz de bu ameliyattan pişman oldunuz ya da dediğim gibi çocuk yaşta bu ameliyatı yaptılar diyelim. Bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyorsunuz. Klitoris merkezli bir noktayı koruyarak bağırsaktan ya da penisten ya da bizim yöntemdeki gibi deri döşemesinden oluşturulan vajeni tamamen çıkartıp labia majoraları ve minoraları ortadan kaldırıp bir penise dönüştürmemiz ve klitoristeki sinir uçlarını penisin duyusu olacak şekilde organize etmemiz mümkündür. Bu şekilde ne olur? Gene ortada bir penis var. Vajen kayboldu gitti. Testislerinizi oluşturabiliriz ve orgazm olmaya devam edebilirsiniz. Sonuçta sizi bir erkeklik fonksiyonuna tekrar geri çevirmiş olduk. Buradaki problemler nelerdir? Penis burada içine koyduğunuz implanta göre sabit, sürekli erekte halde de durabilir. Şişirilip inen implantlar kullanılarak penisin fonksiyonel olarak da inip kalkması da sağlanabilir. İdrar yolu. Daha önceki idrar yolunun yapılma tekniğine göre penisin ucundan da işeyebilirsiniz. Penisin kök kısmından da işemeyi sağlıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi %100 bir dönüş olmamış olabilir ama en azından bir vajen görüntüsünün ortadan kaldırılması ve bir penis formunun ortaya çıkması ve bu penis formuyla sizin orgazm oluyor bilmeniz bir ölçüde bu ameliyatın geri dönüşünün başarıldığı anlamına gelebilir. Peki diğer yöntemde ne olur? Siz kadından erkeğe döndünüz ama bunun yanlış karar olduğunu düşünüyorsunuz. Peki bir oluşturulmuş bir penisten tekrar bir vajina oluşturulabilir mi? Evet, bu da yapılabilir. Çünkü mesane ile kolon arasındaki kapatılmış olan boşluk tekrar açılabilir ki bu son derece zordur. Açılabilir. Orada bir vajinal kanal oluşturulduktan sonra mevcut olan penisinizin dokusundan labyaların sağa ve sola ikiye bölünerek labyalar oluşturulduktan sonra idrar yolunuz buna göre tekrar organize edilebilir ve bir vajen ortaya çıkartılabilir. Yalnız burada şöyle bir problem var. Burada penisinizin yani daha önce vajenden penis yapıldığı zamanki o klitoris bölgesi duyu olarak kullanılıyor. Onun duyarlılığın hala korunuyor olması lazım ki biz bu dokudan tekrar yeni bir klitoris yapalım. Her iki yöntemin de yalnız şöyle bir zorluğu var. Bunu da unutmamamız lazım ki belki de en önemli konu budur. Erkekten kadına dönüşüm sırasında testisleri de çıkartıyoruz. Kadından erkeğe dönüşümde rahim ve yumurtalık da çıkıyor. Hiçbir zaman geriye dönüş ameliyatlarında yeniden bir yumurtalığınız ya da testisiniz ya da bir rahminiz olmayacaktır. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, üreme fonksiyonlarınızı ilk olduğunuz ameliyatta zaten kaybettiğiniz için üreme fonksiyonlarınız tekrar geri gelmeyecektir. Peki böyle bir şey için ne yapılmış? Önlem ne alınabilirdi? Bir önlem şu olabilir. Ameliyat olmadan önce, ilk ameliyatınız olmadan önce erkeklerin spermlerini dondurması, kadınların da yumurtalarını saklaması
Belki gelecekte çocuk sahibi olmayla ilgili ya da geri dönüşümü hesaplamıyorsunuzdur ama en azından bir çocuk sahibi olmak için bunların dondurulması faydalı olabilir. Ve bunlar geri dönmeyecek için tekrar geri dönüşüm ameliyatında, cinsiyetin tekrar eski haline çevrilmesi ameliyatında üreme fonksiyonunuz olmayacaktır. Rahim de alındığı için tekrar size bir vajina oluştursak bile, cinsel hayatınıza tekrar dönseniz, tekrar orgazm olsanız bile, ki bunlar sağlanır, bir rahminiz olmadığı için adet görmeyeceksiniz, regl olmayacaksınız ve çocuk doğuramayacaksınız. Bu detayları unutmamak lazım. Bu üreme fonksiyonlarını tekrar kazanamayacağınızı unutmamak şartıyla cinsiyet değiştirme ameliyatınızı geriye çevirebilirsiniz. Dediğim gibi buradaki yara izleriyle ilgili küçük kamuflajlar gerekebilir. Birçok hastada yara izi rahatsız etmeyecek boyutta kayboluyor. Kaybolmayan hastalarda ten rengi dövme yapılabilir, kıl ekilebilir ve tamamen burada rahatsız edilmeyecek seviyeye kadar çekilmesi mümkündür. İlk ameliyatta duyarlılık korunduysa orgazm olmanız tekrar sağlanabilir, bu garanti edilebilir. Ama dediğim gibi üreme fonksiyonları geri gelmeyecektir. Ama cinsiyet değişimi çok büyük bir ameliyat. Yani dünya yüzeyinde bir birey yok olup başka bir bireye geliyor. Eğer burada bir hatalı bir karar sonucunda bu oluştuysa bunun tekrar geriye çevrilebildiğini de düşünürsek bu feragat edilen özellikler son derece kabul edilebilir. Hiç yoktan iyidir diye düşünmek gerekebilir. Sonuçta en azından bazı fonksiyonlar kaybedilmiş de olsa, üreme fonksiyonu gibi fonksiyonlar kaybedilmiş de olsa, ufak tefek yara izlerinin kalıyor da olsa en azından bu çok devasal dönüşümü geriye dönüşebilme şansının olduğunu bilmek belki içlerimize bir su serpebilir. Bu konuda mağdur olan insanlar için de bir umut kapısı olabilir. Bu konuyla ilgili sorularınızı lütfen aşağı yazın. Kanalı takip edin. Çünkü sizler bize destek oldukça bunu geliştirmeyi düşünüyorum. İnsanlardan son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Çok daha fazla kitleye bu şekilde ulaşabildiğimizi fark ettik. Böyle. İyi ki dinlediniz. Kendinize çok iyi bakın.